Oscar'in vs Broken Blade. Sergen vur oğlum, göster Türk'ün gücünü. Oh. Astır aslanım. Gaza bak, sanki derbi oynanıyor. Derbiden öte oğlum bu. Avrupa'nın en büyük karşılaşmalarından biri. Avrupa'nın değil, Batı'nın lan, Batı'nın, ne anlatıyorsun? Akali çekeceğini nereden bildin? Çünkü bazı karakterler lane'de hem hayatta kalabiliyor hem rakibini yenebiliyor. Sadece 1-2 tane var yani. Bunlara da OP diyoruz zaten. ADTF yok, daha o patch'te daha buff yemedi. Yani burada Nautilus'u tapa yollasalar falan demiştim. Yok. Evet, Jax'e karşı Sergen ne alacak? Gragas mı? Sanmıyorum Gragas alacağını. Jax'e karşı ne alıyorsun burada Sergen? Göster bize güzel bir şey. Güzel bir şey göster bize. Vladimir top lane geldi. Sergenovic. Sergen Yalçın. Let's go. Xante banlı. Xante banlı olmasa kesin Xante alınır. Reklam basıyorum. Maçta görüşürüz. Hadi abim Sergen. İşte benim oğlum. Süperstar. Şey diyeyim mi? Arka tarafa ulaşırsa kimse durduramıyor Sergen'i. Milyon'dan Q yemezse CC yok abi. Vay'ı saymıyorum. Vay başkasına ulti atar. Vlad çok iyi oldu burada bence. Bakalım laning nasıl geçecek? Kesinlikle bence şey kasacak. Liander'in küçük item'ı. Onu ya şey yapar, Riftmaker, ya da Liander'ı yapar. Rank 1 kasıyor, takım arıyor. Oğlum rank 1 kasıp takım arayacak olsa yayında yapmaz bunu. En son 2021'de oynanmış Vlad. Onu da bence Sergen oynamıştır, söyleyeyim. Sergen LCS'teyken fena oynuyordu. Flash'sız oynuyor bu arada. Hadi abim. Flash'sız ve Aerie ile oynuyor. Hadi bakalım. Yani out sustain eder mi Jax'i bilmiyorum. Jax garip bir karakter, izlemek lazım. İşte midi ya da midi ve jungle izletmeyin. Sadece botu ve tap'ı izlemek istiyoruz. Özellikle tap'ı izlemek istiyoruz. Botta Nautilus hook atana kadar hiçbir şey olmayacak. Diğer lane'lerde de hiçbir şey olmayacak. O yüzden tap'ı izlemeye devam. Ooh, good damage. Noah and Jun opting for a very aggressive matchup here. We'll check in on Vladimir later. For now, we go bot lane. And yeah, you expect the Milio-Lucian to get a lot of work done, but this pick has been a bit cursed. Outside of extra boşa gitti biraz. Dayak yemiyor onu. Kaçın. Ne olacaklar, kaçın. Tapı aç abicim, tapı aç. Humanoid CS kaçırmadı. Böyle gereksiz bilgiler vereyim mi biraz? Deluk. Hail of Blaze Varus. Oğlum Varus biraz vursana. Oo, midde bir şey diyeceğim. Korki fena dövüyor bu meşabı. Flash'e? Gelmez ya, yok. Humanoid de level atlayacak şimdi, o yüzden çok sıkıntı yok burada. Tapı aç, tapı. Humanoid hala CS kaçırmamış. Humanoid çok iyi oynuyor lan chat. Vlad'a karşı ignite olmamasına ne dedin? Gereksiz. Mickey yakalandı. Mickey çok fena yakalandı. Ooo. Kolay bir flash. Aslama pataklıyorum dedi. Bu arada buraya yayk dahil olacak şimdi. Ve Akali'de de push var. Zor. Dön. Traded just for the heal of Jun's overall positive trade from Fnatic. They've also got Pry on the bot lane if they want to fight for it. Just gonna look for a reset instead, make sure that they're okay. Now the Caps knows that Ryzerk is on that bottom side. He's gonna make sure to try and get a reset himself as well. Base'den önce top crab'i kontestiyorlar tabii. Burayı yener G2 söyleyeyim.
Flash'ı gitti güzel. Beleş flash aldı. 7 CS önde Humanoid. Humanoid hala CS kaçırmamış. Çünkü 31 oluyorsanız 5-6 wave'de mi tam hatırlamıyorum. CS kaçırmamış oluyorsunuz. 31'in böyle akılda kalıcı bir anısı var aga. Up'ta beklediğimden az aksiyon oldu. Yani Sergen yavaş yavaş dövmüş. Daha potunu kullanmamış Oscar'ın. Birazdan büyük ihtimal kullanır potunu. Yeah, it's important to remember that you're maxing Q early. The lower that Q cooldown goes, it's your damage and your sustain. But Mickey's been caught out now. Has no flash, can't try to hook to safety. But again, Jun, beautiful body blocks here. They're hoping to finish the job. Ha deşi yok muydu Lucian'ın? Yoktu demek. Yani Mickey böyle gıcık gıcık yaşıyor ya, fena tilt edici bu. Vayne'in inanılmaz zamanını çaldı mesela. İmza Doran almış. İşte daha kimse base atmadı. Yeah, I mean, look, Mickey will have to go back to base again, though, feeling like he framed base builder a little bit at this stage. We're now going to have to walk back to lane, which means you can get push and bot side once more. Another reset coming in. Ah, Humanoid ilk CS'ini kaçırdı galiba. Emin değilim. Yok be. Daha fazla olması lazım. Yeah, I mean, at least Razork getting some opportunity to be active on the map while he's waiting for those top camps to respawn. Tapın potu gitmiş. %40 HP. Broken Blade'i elleri kaşınıyor. Ve bir de yapar bu arada flashsız Vay'a karşı. Bu base ne? Korkutma beni. You assume Jax goes Sundered Sky in this matchup. You need to sustain against Vladimir, but we'll see if there's any special tech that Oscar wants to bring to the table. Avra gitti lan Wave. Ergen geleceği gören adam. The other option is that we've seen a lot Titanic Hydra, but I just don't think he. EP de atmadı Sergen. Allah Allah, garip base değil mi ya o? Top lane main var mı aramızda? I think with the wave pushing out though, it's more to make sure that Hansama can actually crash this wave safely, rather than go for anything else, as Razork is going to take the void grubs. But I kind of like this from G2, because one of the things I've noticed a lot when I'm watching G2 is Yike will communicate, hey, I want to go for void grubs, but it's oftentimes when Hansam and Mickey X have a pushing wave out, like we just saw, and then it's Hansam and Mickey that get punished on bot side. So not going for the void grubs on top side, instead going, hey, I'll be there to make sure you can push out and go for dragon. I actually kind of prefer. Alıp takasa devam etmeliydi bence. Adam TP'sini kullanmış olur. Ama top lane bambaşka bir rol ya. Başka işliyor orası. Mid gibi düşünmemek lazım. Otodive geliyor. Otodive geliyor. Hemen grableri aldıklarını gördüler. Mickey'nin flash'ı yok. Mickey %100 ölecek kill için. Mickey ignite attı. Hook'u da attı. Mickey %100 öleceğim dedi. Aha flash'ı yok, o da öldü. Agro'yu resetledikten sonra ikinci dive çok kolay ya. Bir de flash'ı yok. Clean. Clean dive. Görüyor musunuz? Void Link grab'i almaya gittiği an Mike tertemiz burayı dive'ladılar. Minyon kaybetmedi. Ya 5-6 tane kaybetti ama acı olay Lucian'ın kaybetmesi değil. Burada G2 burayı neredeyse perfect oynadığı için inanılmaz kazandılar. Grubs traded on the top side for multiple kills on the bottom side on top of the dragon means that trade heavily favors G2. And again, we're in a situation where the Lucian not able to take over the bot lane in the early stages. It is hard against Varus. It's especially hard against lethality Varus. We're going to have to see if that changes around the one item breakpoint because it's not. Yani ben beğenmiyorum Lucian eğer öne geçmiyorsa Lucian pick'ini beğenmiyorum ben. Böyle çok işe yarayacağını da düşünmüyorum bu maçta öne geçemediği için. O flash'ı yok ama oynamayacaklar. Ama Mickey çok akıllı ya. Ben olsam orada devam edip ölmüştüm mesela. Adi çok... Adi dediğin grableri diyorsun değil mi? Grabler bait mi bilmiyorum ya chat. Ama kimse kontestlemiyor hep. Gidip başka yerde cevap veriyorlar. Horus fena güçlü. I don't think he realizes that Razork is in the area. Blue going down. He's going to full commit here.
6 level vay. Öldü Caps. Oo güzel flash Caps'ten. Humanoid'in damage'i yok. Ölecek mi? Oo güzel hareket. Bunu da kesti. Let's go G2. Corki'de damage yok işte ya. Baitlendi biraz. G2 respond perfectly with Hans and Mickey roaming up, managing to get those kills across to Caps and Yike. Caps playing on the edge, but has the jungler there to support him. Good on Yike. I mean, if Yike is not there in that instance, it could all fall apart. Jungle mid uyumunu gördünüz G2'nun. Hemen o tarafa doğru kaçtı, dikkat ettiysen. Sıkıntı ne biliyor musunuz? Ay, Büyü mesafe kapatmak için kullandığında 0 damage abi. O yüzden burada çok yüzünüz kaldı. The fact that Caps went aggressive at the get-go means that Humanoid just doesn't have the follow-up that Fnatic were kind of expecting to have in that situation. Yeah. I think a bit frustrating. I think for Humanoid, Corki ile Syndra alsa. Syndra'yı nedense EU'da daha göremedik. Showmaker da biri oynadı ya. İyiydi bence. BDD oynadı BDD. Syndra iyi bence. Bu maç alınabilirdi. Ama Corki late'de çok fena ya chat. Corki game changer şu an late'de, o yüzden Corki daha öncelikli gibi duruyor. Rotobelt almış direkt. Bu patch'te bile direkt şey almıyorlar artık. Storm Search. Rotobelt almış. Caps has 23 to the 19 wins of Humanoid in this matchup specifically, and it's got to be in your head a little bit for Humanoid to be like, I want to go up against Caps, I want to try and beat him, but Caps already drawn first blood. Çok erken aldılar ya. G2'daki itemlara bakın. Fnatic'teki itemlara bakın. Farkı oradan anlayacaksınız. Dive geliyor da. Doğru gibi. Oo öldü. Health yok muydu ya? Göremedim. Oscar'inin gelmiş. Ne oluyor? Sergen için çok iyi bu arada. Burada bir kişi bile ölse okey bence diyecektim. Ölmedi zaten. Hook geliyor. Hook geldi. Flash'ı var. Günü attı. Abi ya şu çarp. Yani 3 haftadır söylüyorum. Varus kırık. Alo. Yaptığı şeyler normal gözüküyor insanlara ama normal değil. Varus kırık. Başka hiçbir AD carry yapamıyor bunları. Bir TP daha geldi. Paketle mi geliyor? Paketi yok galiba. Paketle geliyor. Flashları var. Oo, herkese değdi lan paket. Yok oldu. Bu artık demoralize etmek rakibi ya. I don't know how he managed to survive that, especially being on the package from the get-go. But that heal was clutch. And here we'll see a Pro oyunculara karşı oynamak iğrenç ya. Humanoid için muhteşem gözüken bir pozisyon mesela burası. Caps overextending here as Humanoid's able to follow down. Humanoid gets the kill. But then the overchase from Fnatic, because Oscar'ın had TP'd in, they felt they needed to get value from Oscar'ın with that teleport. Bakalım Humanoid daha iyi oynayabilir miydi orayı? Flash yok. İzleyelim. Oscar'ın is now pushed out of the equation. And again, they just know they can go for it. Razork splitting up from the Fnatic bot lane means that the rest of G2 can collapse. I mean, Razork doesn't get to get involved. 3-man win becomes lightning into the 2-man. Bir kişiye 400 vuruyor. Yani burada 800 damage atıyor 7 level'da. Tek skill'le 800 damage atmak ne demek? Bu nasıl normal gelebiliyor insanlara ya? Aynen abi, balans. Nasıl çar? Göremedik Corki'nin pozisyonu. Ama direkt Nautilus Basic ve Q'su yedi galiba, hiçbir şey yapamadı o yüzden. W basıyor ve Q dodge'lanması kolay bir skill. Varus Q'sunun dodge'lanmasının kolay olduğunu düşünüyor musun gerçekten? Buna da çok şaşırdım. Bakalım kaç tane mi istiyor Varus? Öldü Varus bu arada flash'ı. Güzel baitledi, güzel baitledi. Bu iyiydi. Yike'de flash yok. Yike fena fed bu arada. Belki bir şey dener.
Anti. Varus Q'su dojlamak. Arkadaşlar şimdi Varus var. Sizde Gold Varus'lar Q atıyor. Burada Hansama Q atıyor yani. Anlatabiliyor muyum? Onu dojlarsınız ama bu atsa dojlayamazsınız. Feeling a bit more confident to get aggressive on the top side. Opted for the Titanic here, and you can see in terms of raw damage output, it's looking good. Crimson Rush though, almış bu arada Sergen. Good. No, Oscar playing at the very edge there, stopping Broken Blade from getting that proc. One more cycle of cooldowns might be able to get more. I mean, if Oscar can push Broken Blade back, it's going to be huge for Fnatic. You've got the Rift Herald there. TP is open available for BB, so he would be able to join back in. Looks like G2 though for the moment, only going to get the bot lane. Burada Noah dojluyor. Onu diyorum işte, dojlaması kolay değil diyorum ya. Dojlayamıyor Noah. Varus Q'su dojlamak kolay değil arkadaşlar. Hepsini yiyorlar. Niye yiyorlar? Kolay değil çünkü. Hazire karşı Korki alınır mı? Zor matchup. Yetmem. Ama Korki'nin iyi matchup'ı diye bir şey yok. Çok az yani. I mean, it feels like you just keep digging and you never actually get anywhere. It's a bit heartbreaking for Oscar and you can see as well, the damage is going to start to come more and more here for BB. Has just hit the level 11, or well, take over to level 12. But I think once he gets the Rift Maker, once he starts to access the Hextech Proto Belt, he's just yok abi, kolay değil. Ben katılmıyorum size bu konuda. Tapa dive TP'si mi bu? Yapmayacaklar mı? Yapıyorlar. Oha, dümdüz dive geliyor. Of! 2x. Benim gibi Nautilus oynadı. Paket yok. Oo, Varus'un flash'ı yok diye direkt girdiler. Yok oldu Varus'lar zor. Hala tower'dan damage yiyor bu arada G2. Bunu niye yaptılar ki mesela? Korki double aldı chat. Korki double. Tries to hook onto Oscarinen so they can burst down the jacks, not overextend, and Caps then is able to separate the team, but Mickey ends up hooking the wall. Kadar no-brainer seçimse sen de mid'e Varus al. Şimdi yani açıkla bitmiyor size yani. Mid Varus'un mid'deki matchup'ları iyi değil. Zaten asıl önemli olan şey ne biliyor musun? Botta solo XP almıyorken bu kadar damage vurması karakter. Anladın mı? Zaten karakter o kadar flexible ve güçlü ki. Kesecek bu arada Humanoid. Humanoid W yok mu? Wants to hold it for the next fight. Doesn't want to risk missing it. Caps has Proto Belt available as well, so he could sidestep the rocket on reaction. Still though, yike. Look at the river. Humanoid overextended. Bu ne ya? Öldü Humanoid. Ergene salın. Bilis Ergene sal. Aa, onu kesemez ki Sergen 2 saatte. Ne kadar vurdu lan? Oğlum Malmortius'u var. Niye o kadar vurdun Sergen? Oluyor. Caps'ini öldü. Flash yok. Aylayacaklar. Oo, güzel belt. Ölmedi. Hatta anti. O E neydi ya kral en son? E'yi Vay'a atsa Q dojlamak için onu da kesiyormuş ha. Neyse biz gold'da atarız chat. Caps played that beautifully. He didn't use the Shroud early, so they don't end up overcommitting onto the tower because he still has the Shroud, even the Proto Build, to dodge away from the Vault Breaker. Oh, wait. Does he check the bush? No. Still, though, perfect from G2. You get top tower, you get the killing Humanoid, you defend bot tower. Asıl saçmalık Akali bence. This is just so beautifully orchestrated. I mean, apart from Akali bence ne bileyim ya, garip bir çar. Oyunda başka mage assassin var mı? Akali'den başka. Biz var. Kompetitifde oynanan değil. Var mı başka? LB. Kompetitifde oynanan LB var bir tek. Kasadin'i arada görüyoruz. Ama hiçbiri Akali gibi değil ya. Akali bambaşka bir hikaye harbiden. Orada paket var. Yine de fight istiyor G2 burada. Sergen'in pozisyonu çok önemli. Drake anında eridi. Güzel hook geldi. Paket kullanmak zorunda Humanoid. Değilmiş. Oo, direkt Varus'u yok ettiler. Humanoid ölmeyecek.
Abi Sergen gelene kadar fight bitti ya. Çok geç kaldı. Ya Mickey'nin ya Sergen'in hatası burası. Sergen oralara giderken Mickey'nin fight başlatmaması lazım. Ya da Sergen oraya gitmemeliydi. Şimdi bu Corki'yi durdururken kolay gelsin G2'ya. Varus'un da eksisi buymuş demek ki. Çok kolay yakalanıp kesilebiliyor. TP geldi arkasına. Bu ne? O bar ne? Bu çizgi ne ya chat? Kesemez ki bu, imkanı yok. Belt almış. Varus işte bu yüzden güçlü değil. Zaten böyle bir güçlü karakterin kolay ölmesi lazım ya. Milyonun topu mu? Ha, tamam. Bilmiyordum. Biraz daha su doldurayım kendime. Ay, bu ne ya? Köpük pusu mu olurmuş? And again, Vladimir is such a frustrating champion to play against. When the mage rework came through forever ago, when mages were getting picked in the bot lane, they obviously changed. Vlad'ı nasıl kesecekler? Vallahi Vlad'ı kesmeden de olabiliyormuş ha. Biraz önce gördük. So you hit the threshold where Oscar feels great because he gets him down to 30% HP, and then he's right back to 60%. You hit him down again, he's right back to 60%. And there's just you need more damage. Faruk kolay gelsin abi. Mücadelen için seni tebrik ediyorum. USS Vay ultisi... Hayır arkadaşlar, Vay ultisinden... Bir dakika şimdi. Fight geçsin, konuşacağız bunu. Vlad'ın ultisi olsa burada 3 saniye doluyor. Ultisi doluyor Vlad'ın. Yayk öldü. Ultiyi attı Vlad ama ölmeyecek galiba, ölmedi. Oğlum Vlad damage atmıyor. Not enough damage there to try and finish off those low health bars, and G2 are sent packing. Now you can with the follow from Noah picking up some kills on the back of that. Vallahi fena ama chat. Very messy, but now Oscar'ın öldün mü Oscar'ın? Cap stepping in. Counter strike to fade away. Oscar immediately going to ult, needs the extra resistance to get a bit of damage down on the Cap. Ultinin damage'ini yemedi. Flash da çıkacak Oscar. Oscar flash at. Oscar kes. Oscar niye flash atmıyorsun? Neyse işimize gelir. Helal oğlum Caps. Enin cooldown'ını iyi tutamadı kafada ya Oscar. Neyse şey diyorduk chat. Şimdi ben Varus'um. Ok atıyorum falan. QSS'im var. Vay bana ulti attı. Havadayım böyle. Beni yumruğuyla havaya kaldırdı, tamam mı? Havadayız ikimiz aynı anda. QSS basıp flash basabiliyor muyum? Yoksa yere mi inmem lazım? Hadi bunu cevaplayın. Oscar out, Armut in. Armut dünyanın en iyi organizasyonlarından birisinde top lane oynuyor şu an. Yere inmen lazım. Bravo. Chat sınavdan geçti. Bazı kalan enayiler görüyorum aranızda. And then you can actually have some sort of impact in the 1v1. So it kind of becomes a reliance on Caps to make things happen, but even at the moment, he can't really shove out against Humanoid's wave clear. So it kind of falls back to, all right, well, let's try and go for team fights. And Fnatic have been able to get good control over mid thanks to Lucian and Emilio. And have been able to set up at least for that last dragon. We'll have to see if they can do another one here with the next dragon in a minute 15. And G2, all things considered, Ex-pro adam. Oğlum ben Allah Allah. Ben mid lane oynuyorum. QSS almıyordum ki ben. Ben QSS aldırtıyordum. Oyunla ilgili her şeyi bilemem arkadaşlar. Bu oyunun bir kitabı yoktu ilk çıktığında ya. Oynaya okuya diyorum. Patch notları okuya öğrendim. Bilmediğim şeyler olabilir yani illaki. Anamın karnında LoL'le doğmadım. Kitabını biz yazmış olabiliriz ama arada okuma yazmayı unutuyoruz. 2014'ü özledin mi? Hayır. Güzeldi, geride kaldı. Beni ben yaptı 2014. İyiydi. Ama 2014'teki kurları ve ekonomiyi çok özlüyorum. Yalan yok. Deneyecek. Cap still fishing for a play, but G2 moving into the bottom side of the map. Goes over the wall, just wants to try to take Humanoid out. Ama Malmortius'u var, ne yapıyorsun Caps? Q ult 2, is it going to be enough? Humanoid trying to flash to safety. Caps going golden Caps! Flash, and he's out! He's out! Tam dive attı ya. Akali'yi nerfleyin çabuk.
Bu çocuğun Malmortius'u vardı Humanoid'in. Niye aldı Malmortius'u? Mickey öldü. Şey diyeceğim, Namilusio diyorum ya. Lucio kim ya? Lucian, Milio, Ape'de çok fena ya. So it's a kill for a kill, but it's support for mid laner, and G2 get the dragon. So overall, the trade very much favoring G2. Yeah, I mean, look, you get the opportunities here as G2, but it definitely feels a little bit suspect for Mickey. He is going for this Bloodstorm Nautilus, Lucio Overwatch'ta, evet, evet. Biraz su biraz şey yaptı da. You don't go for that celestial opposition, so you don't get a lot of the tanky stats that come through. But this is such a sick play. Yeah. So completely. Buradan anladığımız ne biliyor musunuz chat? Sakın ama sakın. And then follow through with the ult. Wait for the flash. Sakın ama sakın Malmortius almayın chat. Malmortius boş item. Onu anlamış olduk burada. Bakın o da grafikleri düşükte oynuyor bu arada. Bu Caps'in ekranından bir görüntü. Çevre grafiğini hep düşükte oynar. Genelde gölgeyi kapatır pro oyuncular. Her şey daha net gözüksün diye. Botta bir fight var. Caps her yerde bu maçta. Oscar'inin yakalandın. Çocuk ne ara geldi buraya ya? Ne alacağız? Vallahi bilmiyorum ya. Şu shield veren var ya. Magic shield veren MR item, onu alın. Yemin ediyorum çok daha iyi. I mean, Oscar in 25 seconds, he has the TP. Fnatic need to find a way to try and delay this. Poke from Humanoid could do, but Humanoid, he's gone for the reset. Malmortius güçlü ama her şeyi engellemiyor. Nasıl yani kral? Kafasına göre mi takılıyor? Yalnız Lucian Milio rakipleri üzebilir. Humanoid paket ve TP ile geldi. Çok ofansif. 2'yi atacak galiba paketi. Uf, damage'a bak. Razork abartıyor. İkini de kabartıyor. Mickey Q'yu misledi. Razork. Fnatic ne yapıyor? Ama G2'da ultiler yok. Yine de fark etmiyor. Yalnız füzeyi yiyordu Sergen. Bakın füze ne kadar yakındı Sergen'e göstereyim size. Gördünüz mü? Çok kötü fight'tı bu arada Fnatic'ten. Ya Fnatic'in bu kadar zorlamasını anlıyorum. Sebebi biliyorlar şeyin olmadığını. Füzenin yakınlığına bakın. Oğlum bu değmiş. Ya biliyordu G2'nun ultilerinin olmadığını Fnatic, o yüzden bu kadar force'ladılar da çok patakütü oldu. Vara gitsin. Yeah, and you can see there, Oscar, outside when the ulti isn't up, he has no effective defensive stats. And in that fight, Corky and Lucian doing so much work, but so much of that damage also going to get healed up over the course of the fight by Broken Blade. Even though the numbers look good, the results still favoring G2. They did stop the Baron at the very least. Fnatic'ten mantıklı, biraz mantıklı bir force'lamaydı. Biraz mantıklı bir zorlamaydı ama. Aha, Lucian da Malmortius aldı. Başka alacak item yok. Çok korkunç ya. Keşke item getirseler. Yayk bu arada bir anda vazgeçti lan Red'i almaktan. Ne oldu Yayk? Base atıp alacak. Bir daha uzun süre üstlerinde dursun. Çünkü Drake'deyken kullanabilsinler. Anlarını satayım, bu G2 Yayk ne ya böyle? Adam neleri düşünüyor? Of Knight MR vermiyor ki. Ejder Savaşı'nda herkes de Red olsun diye bekliyor mu? Yo, kim aldı lan Red'i? Hansama mı aldı Red'i gidip? Oğlum Hansama şerefin yok lan. Şerefin yok. Ben de diyorum ki bu adamlar muhteşem işte Red'i Med'i düşünüyor falan. Gerçi yetişiyor Red yine de. Bitecek fight esnasında. Burası çok güzel bu arada Fnatic için söyleyeyim. Ulti attı Sergen. Kaçamayacak bundan, imkanı yok ya. Silah çöp. Çöp şart. Aklın sonu gider mi Lucian'a? Hayır abi ya. Lucian'a çok yarayan bir item değil.
Hemen bak bot tarafını kaybetti G2. Tapa nasıl baskı kuruyorlar. Gördünüz mü? Ama mid'i kaybettiler. Fena maç ha. Chat gold bile eşit. Rabadon gelsin göreceğiz. Aynen. Ergen Rabadon alana kadar. Öldü bu arada Mickey. G2 birer düşüyor. Hepsi yine solo kill atıyor. Ya bu çocuk niye her bulduğunu kesiyor böyle? DP atmış kesmiş Oscar elini. Ulti bile kullanmamış. Canı az mıydı ya Jackson? Hala ultisi var bu arada Caps'in hala. Oğlum damage'lara bak ne vuruyorlar ya. Lucian miliyor parçalıyor. Aa Caps. Çabuk girmesi lazım G2'nun. AW'su varmış daha. Caps ulti kullandı. İkinci ulti geldi. Basamadı. 1000 gold'unu o aldı. Fightlarlar mı? Yok ha. Yikes tutacak burayı. Ne yapıyor, ne ediyor? Bir şekilde rakiplerini sikiyor. Bunun adı G2 Caps. Dragon Soul'u aldılar. Evet. Valla ben o kadar takip edemiyorum Caps'i. Yani batıdaki en iyi oyuncu olduğunu her seferinde gösteriyor çocuk. Map'in her yerinde ya. Caps'in maaşı ne kadardır? Aylık tahminim benim. Caps'in hak ettiğini düşündüğüm miktar. Aylık 20.000 euro. Az hatta 20.000 euro bence Caps'e. The Corki is there. He is trying his damnedest. Like, that's not to try and take away from Humanoid. Like, you can see how much poke he's getting playing in the front line, but just getting hit by the burada girip Zonya basması sonra W kullanması falan. Baksana Humanoid'e W kullandırtıyor. Humanoid burayı çok kötü oynamış ama ya. Aylık diyoruz lan chat. Aylık 20.000 euro ne demek siz manyak mısınız? Is it enough is the question, because you give up Cloud Soul for that shutdown, more or less. 30.000 de olabilir. Aylık 30.000 euro. 30.000 euro kaç TL? Yani 1 milyon Türk lirası kazanıyor ayda. Az mı? Ay diyorum ay. Yıllık 140.000 euro az mı? But Caps now going to find Oscar'ın. Oscar'ın has the Kane of Brooker and does this now make the difference in the matchup? Tamam chat siz ütopik bir dünyada yaşıyorsunuz ya. Zaten aylık aldığını sanmıyorum. İşte yıllık 200.000 euro falan diye anlaşma yapmıştır hepsi. Araba alamıyor mu? Ne diyorsun oğlum? Türkiye'deki gibi değil dünya arkadaşlar. Bunlar Avrupa'da yaşıyor ha. 30.000 euroya Porsche de alırsın ha bir ayda. Biraz eski modelli yani. Bu 300.000 euro ne demek manyak mısın? Bunlar turnuvadan kazandığı paralar bunlar. Maaşları zaten bilmiyor kimse. Bütün IQ düştü ya bir anda. 20.000 euro Avrupa'da ne demek lan aylık? Delirmişsiniz chat. Milyoner olursun ha 3 seneye 5 seneye Avrupa'da. Bizim ekonomi sizin aklınızı bozmuş. Hesaplama yetinizi kaybetmişsiniz. Avrupa'da aylık 7.000 euro üstü falan zengin direkt. Bence. En çok faker mı alıyordur? Yani kimin çok aldığı bizi ilgilendirmez ama Mickey ışınlanıyor map'te. Faker zaten T1'ın ortağı arkadaşlar. T1 hani Turkcell gibi bir operatör.
Tabi adamlar 5.5G'ye geçeli çok uzun zaman oldu. Biz hala 4'teyiz. Lucian build'i çok ofansif değil mi? Yanında Milio var ya. Ayrıca ofansif değil o kadar ya. Neye ofansif dedin? 2 tane defansif item almış adam. Gerçi Bloodthirster artık shield vermediği için defansif sayılmaz. I do agree. It's just I think he would like some sort of armor pen at this stage. 4.5G'ye geçtiğini sanan enayiler var mı ya aramızda? Kaç yıllık profesyonel oyuncu olan uluslararası turnuva görmüş, ismi cismi bilinen bir zamanların en iyi TR pro oyuncusuna e-sporcu maaşları konusunda araştırmanı öneririm diyen Goldedo çekti. Yo ben de bilmiyorum da benimki tahmini yani. Şimdi arkadaşlar bu kulüpler büyük kulüpler ama o kadar da para ödeyemezler ha, unutmayın bunları. Çünkü Fnatic'te G2'nun tek geliri sponsorlar. Öyle maça gideyim futbol takımları gibi düşünmeyin yani, o kadar büyük değiller. Öyle maça gideyim, biletlerden kazanayım, forma satayım. Sosyal medya, sponsorlar bitti, başka hiçbir yerden gelirleri yok. Ya da kendi cebinden verecek. Ki hiç kimse, yani bilinçli hiç kimse zarar ettiği bir işten Hedril bir yayınında ortalama üstü bir oyuncu 10-15 bin euro maaş alıyor demişti. Bu söylediği değerler caps gibi artık değil, caps dediği 20k civarı. Evet, ben de onu diyorum, tahmin. Bilkent Üniversitesi öğrencilerine sordum. Mezun olduktan sonraki maaş beklentiniz ne kadar? Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde okuyorum. Mezun olduktan sonraki maaş beklentim 2, bilemedim 3 asgari ücret. Bu paranın bana yeteceğini düşünüyorum. Ben Bilkent Üniversitesi'nde kimya bölümünde okuyorum. Mezun olduktan sonra yurt dışında çalışmayı planlıyorum. Maaş beklentim 15-20 bin dolar arasında. Bilkent Üniversitesi'nde matematik bölümünde okuyorum. Mezun olunca sonunda çalışmak istiyorum. Maaş beklentim ise 15 bin euro. Olur aslında. Profesör falan olurlarsa olabilir. Neyse maça bakalım. Korki'de paket var. Noah is decent, but the follow-up damage not there. Malignant's poke, okay, but again just the arrows coming in the güzel Nautilus ultisi, güzel Varus ultisi, boşa bir paket. Sergen'in pozisyonu çok iyi ama tek yedi ya. W nasıl basamadın? Oo, yay! Çok iyi oynadı burayı ya. D2 kazan. Ne yapıyor, ne ediyor? Bir şekilde kazanıyor. Zonyası yok mu? Zonyası yok, öldü Caps. Nautilus'u da kesiyorlar. Hayır. Lucian öldü. Öldü. Vay be. 3'e 2 takas. Hemen fight'ı baştan izletiyorum. Burası bitti. Elder'ı alacak G2. Hemen fight'ı baştan açıyorum. Sergen'in ölüşüne bakmamız lazım. Vay Q'su yemiş ya. Görmüyor muydu orada Vay'ı? Yike burada çok iyi oynuyor. Yike müthiş oynuyor çünkü daha flash'ı falan var. Humanoid TP atmış bu arada. Fight devam ediyor. Aha, Razork da geldi. Yike burada. Razork geri çıkıyor. Yike devam etmek istiyor. Ne oluyor oğlum? Korki çok zarar verecek ama füzesi çok az kaldı Korki'nin. Biraz dolması lazım füzelerin. Aha, reset alıyor bu. Hepsi TP atacak bu arada. Burada sayı avantajı G2'da. G2'da fena avantaj var burada. Salması lazım Fnatic'in. Fnatic'in acil salması lazım. Humanoid öldü. Oyun biter hepsi ölürse. Hem Baron hem Elder verdiler. GG. Ne yapıyor Lucian? Reportladım abi. Bir dakika. İki intledi. Lucian bir anda outplay koyar mı buraya? Lucian 2v1 yapıyor. Elder aldı bu arada G2. Hayda. Elder diff. Yike ne yapıyorsun oğlum? Bu çocuğu nereden buldular? Çok iyi oynuyor ya. Öldü artık. Ne maç be? Finishing off that Elder Dragon at the back was huge for G2 in that one, but my god, what are these team fights? Ben doktora öğrencisiyim.
FSU'dan. Bak FSU ne bilmiyorum bile. Teaching Assistance için teklif almıştım. Yıllık 30.000 dolar dediler. Aylık 2.500 dolar yani. Gerçekten ancak proflar görür o para. Anlatamıyorsun ki chat'e. Bizim ekonomi ve kurlar insanların algısını çok bozdu. Bir de bizdeki gibi her şeyi pahalı zannediyorlar. Gerçekten Avrupa'da arkadaşlar 4.000-5.000 euroya hayatınızda istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Hiç abartmıyorum. Sadece bazıları fazla zaman alır, o kadar. Neyse Baron geliyor. Elder Drake'leri var. Abi Elder'ı var. Caps direkt girdi Elder olduğu için. Parçalamaya giriyor. Humanoid ölecek bence. Shield geldi. Abi ne yapıyorsunuz Elder'a karşı ya? Penta ver. Penta ver. Penta ver. Bütün mermileri tanklıyor. Oğlum benim. Penta ver. Penta ver. Penta kill. Hop 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 hop. Harika maçtı be. Çok iyi maçtı. Ama burada niye girdiler abi şeye? Neyse bu maçın röportajlarını da merak ediyorum. Yani tamam Yayk ölüyor ama Elder'ları var abi. Çok büyük hata be. Çok büyük hata ben. Vallahi çok büyük hata. Bekleyeceklerdi ama herkeste Elder yok. Beklemek de problem burada. Denemeleri lazım mı chat sizce? Çünkü burada beklersen hem Drake diyorum. Hem Elder. Bu da Drake gerçi de. Hem Elder hem Baron'la geliyor rakip. Üstünüze. Denenmeli mi? Almalı mı? Lucian da yok. Bak Lucian yoksa salınabilir sanki değil mi? Lucian yokken salmaları lazım ama şimdi adrenalin top seviyede olduğu için orada doğru karar verebiliyor oyuncular.